Oldum olası SUV'leri çok sevmemişimdir. Bir tanesi hariç. Çünkü diğer SUV'ler şehirde başka insanlara üstünlük kurmak için yüksekken bu SUV arazide tepelere, kayalara üstünlük kurmak için yüksek. Diğer SUV'lerin temiz olması makbulken Land Cruiser Prado'nun çamur içinde olması makbul. Tabii ki hiçbir şeyde olmadığı gibi Land Cruiser durumunda da bütün bu gelişmeler bir günde gerçekleşmiyor. Bundan tam 75 yıl önce Amerikan ordusu Kore Savaşı sırasında Japonya'dan bir askeri araç istiyor. Araç dendiği zaman Japonya'da en güvenilir markalarından olan Toyota'yı bu konuda görevlendiriyor. Toyota BJ isimli ilk modelini çıkarıyor ve bu model Fuji Dağı'na çıkan ilk motorlu araç olarak tarihe geçiyor. Savaşta kullanıldıktan sonra 1954 yılında Toyota bu aracı sivil halka da sunmayı planlıyor. Ve Fuji Dağı'na çıkan bu ilk motorlu aracın ismine yaraşır bir şekilde BJ ismini Land Cruiser yani arazi kat edici olarak değiştiriyorlar. İşte bu şekilde doğan Land Cruiser ilk neslinde hem sivil hem askeri hem de tarımsal alanlarda kullanılıyor. Daha sonra ikinci nesliyle birlikte dünya çapında popülerliği artarak Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika'da çok sevilmeye başlanıyor. Üçüncü serisiyle birlikte daha büyük ve konforlu bir gövdeye geçiş yapıyor ve dördüncü serisiyle birlikte 1980'lerde klima, elektrikli cam gibi o döneme göre lüks donanımlar yerini bulmaya başlıyor. Beşinci nesil J80 serisi 1990'larda ilk defa modern süspansiyon tipleri ve motor teknolojileriyle kendini gösteriyor. 7. nesle 2000'li yıllarda gelişmiş güvenlik sistemleri ve elektronik kontrollü süspansiyonlar damgasını vururken off-road kabiliyeti en üst seviyelere çıkıyor. Ve bugüne geldiğimiz zaman ise bütün bu teknolojilerin üzerine koyarak Land Cruiser Prado yolculuğuna devam ediyor. Arazi deyince kabiliyetli olmanın en büyük gereksinimi tabii ki süspansiyonlar. Şu an sağ arka teker dibine kadar basılmış, bütün kamberini gösterir halde duruyor. Ön tarafta çok büyük bir sorun yok. Sağ ön lastik biraz havada ama arkaya geldiğimiz zaman asıl kabiliyeti burada görüyoruz. Sol arka tekerimiz tamamen havada. Karşılaştırdığımızda sağ ve sol arka lastiğin birinin bu kadar yukarıda, birinin bu kadar aşağıda olabilmesi süspansiyon sistemiyle mümkün. Arkada öndeki gibi bağımsız süspansiyon yok. 4 yerden bağlı rigid bir aks var. Daha spor otomobillerde, günlük arabalarda bu rigid aks kullanılmıyor. Ama konu offroad arazi olunca bu çok daha dayanıklı. Avantajlarından bir tanesi arka akslar ve diferansiyel hep aynı düzlem üstünde. Aks tamamen kendi kendine oynayabiliyor. Hatta arkadan baktığımızda bunu görebiliyoruz. Burada egzozumuz var, lastiğimiz var. Diferansiyel ve lastikler hep aynı düzlemde. Böyle olunca altını vurma olasılığınız düşüyor. Çünkü normal otomobillerde arkada diferansiyel şasiye bağlıdır ve akslar hareket eder lastikler hareket ettikçe. Burada buna gerek yok. Bir, arazi kabiliyetini arttırıyor. İkincisi, çarpma riskimizi düşürüyor. Üçüncüsü de bu daha çok kamyonlarda da kullanılan, ağır vasıtalarda da kullanılan bir tip. Sebebi de çok fazla yük çekebiliyor. Prado'nun kendisi zaten 2 tonun üstünde. Ayrıca üstüne de yüklediğinizde her şeye bu arka aks dayanıyor. Süspansiyonun diğer komponentlerine baktığımızda aradan gördüğümüz şey yay. Tabii ki hala burada bir amortisör ve yay var. Dışarıda kallavi bir amortisörü görüyoruz. Şurada da şasiye bağlı olarak gördüğümüz roll bar. Onun önünde ise toe arm var. Yani bu lastiğin toe açısını ileri baktığında ne kadar açıya sahip olacağını bağlayan barları görebiliyoruz. Standart yol otomobillerinde genelde bunun yarısı kalınlığında falan oluyor. Bu da bu aracın ne kadar arazi için yapıldığını gösteren şeylerden bir tanesi. Ön süspansiyonlarsa komple farklı. Onu göstermek için aracın içine binip arabayı ters taraftan askıya alacağız. Gördüğünüz gibi öndeki o az önce çıktığımız tepecik hiç öyle mini minnak sevimli bir şey değil. Bayağı kallavi. Ah! Evet, Doğacan güzel olduğunu söylüyor. İndiğimde inşallah araba düşmez. Çünkü ağırlık merkezini şu an ben biraz sola çekiyorum. Hop. Ön tarafta bağımsız süspansiyon var arkanın aksine. Burada double wishbone tipi
bir süspansiyon kullanmışlar. Üst ve altta 2 tane salıncak var. Üstteki salıncak o kadar yukarıda ki, amortisörün hareketi o kadar fazla ki, o yüzden üst salıncak bayağı yukarıda. Alttan baktığınız zaman böyle ta tepelere kadar bakmanız gerekiyor. Bunun sayesinde ön taraf çok fazla artikülasyon yapabiliyor. Ne demek artikülasyon? İşte şu an bulunduğumuz durum. Bir tarafta süspansiyon tamamen açılmış, öteki tarafta ise iyice sıkışmış durumda. Bu olay özellikle çapraz taşların olduğu taşlık arazide giderken çok önemli. Çünkü 2 lastik sürekli farklı hareket yapıyor ve sürekli 4 lastiği yere basmak istiyoruz ki her zaman tutuşumuz maksimum olsun. Bunun için SDM adı verilen ekstra bir sistem var. Ön tarafta yine roll bar var. Bağımsız süspansiyon olunca roll bar tabii biraz daha önem arz ediyor. Özellikle asfalt gibi yerlerde kullanırken arabanın yatmasını engelliyor. Ama arazide çok fazla taşlık, çok derin yerlerde bizim işimizi zorlaştırıyor. O yüzden bu içeriden tuşa bastığınız zaman roll barın bağlantısını kesiyor. Bunu bir çubuk olarak düşünün. Ortada bir tane elektrik sistemi var ve bu ayrıldığı zaman artık tamamen bağımsız bir hale geliyor. Bu sayede de işte lastiklerden biri aşağıda, biri yukarıda kalsa da çok fazla tutuş sağlayabiliyorsunuz. Her türlü araziye girebiliyorsunuz. Şu an STM sistemi açık bile değil. Yani hala roll bar bağlı olmasına rağmen bu kadar fazla, özellikle öteki lastikle baktığımız zaman devasa bir fark var. Bunu açtığımız zamansa bir önceki nesle göre 7 santim civarında ekstradan bize bir artikülasyon kazandırıyor. Bu 7 santim gözünüze ufak tefek gözükebilir ama hiçliğin ortasında, arazinin ortasında kalmakla kalmamak arasındaki farkı belirleyen ince bir çizgi. ESP, orta kilit diferansiyel, arka kilit diferansiyel, stabilizasyon barı Tuğberk'in anlattı. Ve işte burada bu gördüğünüz minik mandal sizin high ve low gear'ınızı belirliyor. Bu high ve low gear'da aslında sadece arazi araçlarında gördüğünüz bir durum. Bu aracın içinde kendi bütün sistemlerine ek olarak bir de transfer kutusu bulunuyor. Bu transfer kutusunda da 2 farklı dişli oranı var. Bu dişli oranları yere aktardığınız torku belirliyor. Siz standart kullanımda high gear'da 4 çekerde kullanıyorsunuz. Ama bir durum oldu. Gaza bastığınız araba patinaj çekiyor. Lastikler çok hızlı dönüyor. Torku biraz daha düşük. Biraz daha güce ihtiyacınız var yerde. İşte bu transfer kutusundaki diğer dişli setini kullandığınız zaman, low 4'ü aldığınız zaman araç artık tekerlerini daha yavaş çevirmeye başlıyor. Daha yüksek torklar uyguluyor. Bunu kullanarak işte arazideki bütün koşullara uyum sağlamanızı sağlıyor. Şimdi Land Cruiser'ın tırmanış kabiliyetini göstermek için daha iyi bir yer bulamazdım diye düşünüyorum. Önümdeki yamaç 30 derecenin üzerinde görünüyor ama Land Cruiser birazdan bana gerçekte kaç derece olacağını orta ekrandan yazacak. Low 4 ayarı var diyoruz. Bunu yapabilmek için boş vitesi aldıktan sonra Low 4'ü aldım. Bu ayara getirdiğim zaman zaten direkt MTS moduna geçebiliyorum. MTS'de otoyu alacağım. Aslında burası biraz taşlık ama Land Cruiser'a bırakacağım nasıl yapması gerektiğini. Orta ekrandan gördüğünüz gibi aracın dikey açısı, yanal açısı ve ön kamerası açıldı hemen. Bir de orta kilidi ben kilitlemek istiyorum. Çünkü tam zamanlı olarak 4 çekere ihtiyacım olacağını biliyorum buraya çıkmak için. Hazırım gibi görünüyor. Şimdi ileriye aldım ve öndeki kameradan aracın önünü altını kontrol ederek yavaşça buraya çıkmaya çalışacağım. Şu an 30 dereceye geldim sayılır. Evet. Şu an 30 dereceyi geldim. Yani aracın orta ekranda görebiliyorsunuz 30 dereceye rahatça tırmandım. Bir de üstüne üstlük arada durdum, biraz daha gaza bastım. Devam edersem tamamen tepeyi aşacağım. Size bu açının nasıl bir açı olduğunu göstermek için şimdi şöyle bir şey yapacağım. Aracın içindeyken kameralardan bunları anlamak hiç kolay değil. Ama şöyle ben sakince motorumu kapatıp araçtan indiğim zaman nasıl bir açıda olduğumu daha rahat bir şekilde göreceksiniz. İşte burada şöyle bir olay var. Benim yürüyerek çıkamayacağım yamacı bu araçta çıkabildiğim için biraz sizin düşünce yapınızı değiştiriyor. Çoğu araçta aracın kabiliyetleri sizin limitinizi belirlerken Land Cruiser'da biraz sizin cesaretiniz sizin limitlerinizi belirliyor gibi bir durum var.
Evet, size bu aracın kalbini, motorunu daha iyi anlatabilmek için güzel bir açıya getirdim ki rahatça görün içini. Açtığımız zaman aracın içinde gördüğünüz kalp işte 2.8 litrelik dizel bir motor. Bu motor 202 beygir üretiyor. Aynı zamanda 500 Nm torka sahip. Baktığınız zaman üst tarafta su soğutmalı intercooler'ını görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda hava alıkları da yükseklik olarak bu aracın 70 cm suya girmesine dayanacak şekilde tasarlanmış. 70 cm suya girdiğinizde hala motor içine su almıyor. Aynı zamanda yorumları şimdiden hayal edebiliyorum. Bu kadar güzel bir araba aldık, amortisörlü değil, niye değil, kaput kendi kendini niye tutmuyor? Bunun sebebi işte kum, çöl, arazi koşullarında amortisörlerin içinde o kumlar çok kolay girip amortisörleri bozabiliyor. Böyle bir sorun yaşamamanız için de daha sağlam olan anam babam usulü çubukla kaputu tutturuyorsunuz. Aynı zamanda ön tarafta baktığınız zaman plastik aksam buradayken radyatörünüz burada falan başlıyor. Bu mesafe işte yine arazi koşullarında bir yere çarptığınız zaman, kaza yaptığınız zaman aracın yürüyeninde herhangi bir hasar oluşmaması için size bir aslında güvenlik payı sağlıyor. Tuğberk'in de benim de söylediğimiz farklı şeylerden fark edeceğiniz belli bir şey var işte. Herhangi bir koşulda başınıza gelecek en kötü şey düşünülerek tasarım ona göre değiştirilmiş durumda. Bu motordan da tekerlere güç aktarabilmek için 8 ileri tam otomatik tork konvertörlü bir şanzımana sahip. Ve bu şanzıman işte aslında tekerlere gücü iletiyor diyoruz. Ama burada önemli olan bir şey var. Bu açıda çok net bir şekilde fark edeceksiniz. Bu aracın yol tutabilmesi için iki önemli düzlem var. Birisi bu dikey düzlem, diğeri yatay düzlem. Dikey düzlemde gücü hem öne hem arkaya aktarmanız gerekiyor ki bu 4 çeker sistemi tam olarak çalışabilsin. Normalde bu araba zaten 4 çeker. Akıllı bir şekilde hangi teker hangi gücü ileteceğini aslında kendisi hesaplıyor. Ama arazi koşullarına girdiğiniz zaman öyle zamanlar geliyor ki bu ortadaki diferansiyeli kilitleyip gücü belli oranda öne, belli oranda arkaya aktarmak isteyebiliyorsunuz. Bu yüzden içeride bir tuşu var. Bu tuşa bastığınız zaman torsen diferansiyel. Bunun videosunu Instagram kanalımızda görebilirsiniz detaylı bir şekilde. Kilitlenip bu belli oranda dediğim gibi gücü öne ve arkaya aktarmayı başarıyor. Tamam, gücü öne ve arkaya belli oranda aktardınız ama ya araba sağ ve sol tarafında eşit miktarda çekmiyorsa, bu yüzden de işte aynı zamanda bir de arka diferansiyel kilidiniz bulunuyor. İçeriden yine manuel olarak tuşa bastığınız zaman arka diferansiyelinizi kilitleyebiliyorsunuz. Bu sayede güç arka tekerlerinizde hem sağa hem sola eşit bir miktarda aktarılıyor ve yol tutuşunu maksimuma çekebiliyorsunuz ve olur da arazi koşullarında bir sorun yaşarsanız bunu kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Aracı için atladık. Şu an bulunduğumuz arazi Land Cruiser için standart bir arazi diyebilirim. O yüzden hiçbir ayarım farklı değil. Ne çamur ayarındayım, ne low gear'ı aldım. Hepsi standart high 4'te, günlük kullanımda neyse orada tutuyorum. Şurada çok ciddi bir yokuş var. Şimdi bu yokuş hem kum hem de oldukça dik. Şu an mesela yavaş hızlardayken ortadaki kamerada bu arada tam olarak 3 boyutlu olarak nerede olduğumu da görebiliyorsunuz. Bu sırada çevrede taş, toprak, göçük var mı onu görebiliyorum. Çünkü araç oldukça heybetli olduğu için her zaman kolay değil görmek. Bu oldukça faydalı orada. Bu önündeki ciddi yokuşa çıkmaya çalışacağım. Bu önündeki ciddi yokuşa çıkmak için de ilk olarak aracı low gear'a almak istiyorum. Aynı zamanda sonrasında MTS ayarını açıyorum. Şöyle direksiyonu düz tutarsam göreceksiniz. Burada 3 seçeneğimi görüyorsunuz. Low gear'dayken 3 seçenek var. High gear'dayken seçeneklerinizin sayısı artıyor. Karda vesaire de gidebiliyorsunuz. Ben şu an otomatik ayarda bıraktım. Çünkü Land Cruiser'ın daha iyi tahmin edeceğini düşünüyorum. Burada neye ihtiyacım olduğunu. Ve yine boş vitesteyken orta diferansiyelimi kilitliyorum. Orta dife ihtiyacım olacak. Arka diferansiyeli kilitlemeyeceğim. Çünkü bu oldukça dengeli. Sağda solda fazla artikülasyon yok. Rahat bir şekilde ikisinin arkaya basacağını düşünüyorum. Ona ihtiyaç duymuyorum. Ve vitesimi ileriye taktım ve yavaşça tırmanmaya başlayacağız. Burada aynı zamanda dikey ve yanal açısının kaç olduğunu da göreceksiniz tırmanırken. Korkutucu bir yokuş diyebilirim çok net bir şekilde. Abi 30 derecenin üzerinde bir açıdan çıkıyoruz şu anda. Evet. Yani zorlanmadı bile diyebilirim. Şimdi bunların ötesinde bu hiçbir şey dedim. Yani zorlanmadı bile dedim. Daha da dik bir yere, daha da kaygan bir yere çıkmanız gerekiyorsa bir de üstüne duck ve crawl modları var. Duck modu inişte sakince inmenizi ve aracın kontrolünü kaybetmenizi engelliyor. Crawl modu da ise çok daha kaygan yokuşlarda aracın hızını limitleyerek saatte 5 kilometreye kadar hızlanabildiğiniz böyle yavaş yavaş takır takır arabayı çıkarma teknolojisi. Burada onun içinde ayrı bir tuş görüyorsunuz.
Duck modu içinde inerken eğer low gear'daysanız saatte 4 kilometreye kadar hızlanıyor. High gear'daysanız 30 kilometreye kadar hızlanıyor. Ben şu an low gear'da çıktığım yere inmeye çalışacağım. Ve bunun için de Duck'ı açmaya çalışacağım. Şimdi burada inmek için şöyle biraz yokuş aşağı. Bu arada önümü göremiyorum gördüğünüz gibi. Yine bu ön kamera bana nasıl nereye gittiğimi gösteriyor. Burası biraz benim için fazla eğimli. Biraz korkutuyor. Yavaş inmek istiyorum. Kontrolü kaybetmek istemiyorum. Duck Crawl modunu aldığımda şu an Crawl modunda hızımı en düşüğe getirdim. Freni bırakıyorum. Ve şu an çok sakin bir şekilde gaza bastığım zaman beni limitlediği için şu anda saatte 2 kilometre ile gördüğünüz gibi 30 derecenin üzerindeki bir açıyla aşağıya indirdim. 4 kilometredeyim. Zaten şu an maksimum hızı buydu. Ve geldim. Ve inişimi sağladım. İndikten sonra crawl sistemini kapatabilirim tekrar. Ve artık otomatik ayarımda low gear'da devam edebilirim. Tekrar düzlüğe çıkınca da yaptığımız gibi öncesinde boşa aldım. High gear'a getirdim. Orta diferansiyelimi kapattım. Rahat bir şekilde yoluma devam ediyorum. De hazır araziyi bulmuşken, belki dışarıdan çekiyor şu an. Yanal açısını görmek için şöyle yolumuza devam edelim. Orada her şey aşağı doğru kayıyor şu anda. Bu açıdayken low gear'ı aldım. Çünkü kilitlemem gerekti. Kilidimi taktım. Yavaşça devam ediyorum. Çok ürkütücü. Evet. Daha demin söylediğim gibi aracın kabiliyetinden ziyade biraz cesaretiniz sizi limitliyor. Standart bir arabada yapmaya hiç cesaret edemeyeceğiniz şeylerden bir tanesi. Bir lastik komple havada, ön taraf yine tamamen yamuk. Buna rağmen arabadan ne bir çıtırtı, ne bir esneme, ne bir herhangi bir trim sesi duymuyoruz. Çünkü arazide süspansiyon kadar önemli olan bir şey varsa o da şasinin kendisi. Bu arabada bizim gündelik arabalarda kullandığımız monokok şasinin aksine merdiven şasi dediğimiz ayrıca bir sistem var. Parçalarını özellikle lastiğimiz böyle havadayken burada görebiliyoruz. Standart arabalarımızdaki şasi bir bütündür. Yani tavanından alt tarafına, bagajına, içine her şey bir bütündür. O yüzden monokok deniyor. Yani tek tipte bir şasi. O yüzden en ufak bir değişiklik, bir yerini kesmeniz, bir yerine hasar vermeniz o şasinin artık dayanıklılığını yitirdiği anlamına gelir. Burada kullanılan merdiven şasi ise daha basit bir sistem ama bu tip koşullar için çok daha dayanıklı. Burada zaten metal parçalarını görüyoruz. Neredeyse bir karış 20 santimlik barlar var. Temel anlamda arabanın arkasından önüne kadar 2 tane ana kol gidiyor ve yanal kuvvetleri desteklemek için bunların arasında barlar var. Haliyle tipine baktığınız zaman merdiveni andırıyor. O yüzden de adına merdiven şasi demişler. Bu tip şasinin ağır vasıtalarda ve Land Cruiser Prado gibi böyle ağır işler yapacak olan arabalarda kullanılmasının sebebi yanal vurulmaları monokok şasiye kıyasla çok daha azdır. Yani bu gibi ekstrem durumlarda bile herhangi bir esnemeye neden olmaz. Ayrıca da fazla yük taşıma kapasitesi vardır. Böyle ağır araçlar ya da daha da yüklenmiş, işte üstüne kamp malzemeleri, eşyalar konmuş 3 tona yaklaşmış arabalarda bu şasi çok daha dayanıklıdır. Land Cruiser Prado gibi bir araçta bu şasinin ekstra bir avantajı daha var. Dikey çarpışmalara biraz daha dayanıklıdır. Mesela bir araziye çıkmak istiyorsunuz, bir kayaya vurdunuz, kum tepesine vurdunuz. O tip durumlarda bu şasi darbeyi çok daha iyi emer ve herhangi bir hasar almaz. Kullanışlık anlamında sağlamlığı da yanında getiriyor. İşin güzel yanı offroad arazisinden çıktıktan sonra asfalta bağlandığınızda her şey çok medeni ilerliyor. Hala arkada duyduğunuz o çamurları davlumbazı atarken ama bir yandan da direkt şehir hayatına uyum sağlayabiliyoruz. Özellikle bu kameralar daha çok
offroad için yapılmış olsa da şehir içinde de kullanımı bayağı kolaylaştırıyor. İşte sağ dönüşlerde sola bakıyor, buradan araba geliyor diyor. Kapıyı açıyorsan başka bir şey söylüyor. Hala çamurları atmaya devam ediyoruz. Ve araba çok büyük olmasına rağmen park ederken bu kameralar sayesinde bayağı her yere sığdırabiliyorsunuz. Yine arabanın bu devasa cüssesini kontrol edebilmek için yeni ilk defa Land Cruiser'larda elektrikli direksiyon var. Şehir içindeyken gayet yumuşak. Yani standart bir binek araba kullanmaktan hiçbir farkı yok. Sadece ebatları biraz büyük. Onun dışında bütün binek araç teknolojileri, günlük kullanım için olan her şey burada. Ortada bayağı büyük bir buzdolabı var. Cool Box diye geçiyor. Bunu klima sistemiyle soğutuyor. Ve yani içine su falan koyduk, gerçekten çivi gibi tutuyor. Ve klima sistemine bağlı değil. Kabini ısıtırken burayı yine soğuk tutabiliyorsunuz. İçeride özellikle kampa gidenler, arazide vakit geçirecek olanlar için 3 tane USB-C çıkışı var burada. Her şeyi şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda HDMI girişi var. Hani PlayStation'ı falan yanınıza alıp buradan ekrana bağlayıp oynamanız mümkün. Burada yine Power Heat denen bir tuş var. Bu da yine arazi işleri için gayet güzel. Soğuk havalarda bu tuşa bastığınız zaman hem motorun rölantisini biraz yükseltiyor motoru hızlı ısıtmak için, hem de motor suyunun içinde bir tane elektrikli ısıtıcı var. Onu ısıtıyor ki hemen kaloriferden sıcak hava gelmeye başlıyor kısa bir süre içinde ve motorda hızlı bir şekilde ısınıyor. Bu küçük alanda ise direksiyonun üstünde sensörler var. Bu alandaki sistemlerle sizin yüzünüzü tarıyor. Gözünüz nereye bakıyor, kapanıyor mu, uyuyor musunuz, yoruldunuz mu, her şeyi anlayıp yine ana ekran üstünden gösteriyor. Bu ortada gördüğünüz şu an bir ekran. Arkada bagajın üstünde bir kamera var. Onun sayesinde gösteriyor. Ama her şeyin bir yedeği var demiştik. Eğer bunu ittirirseniz ekran kapanıyor ve burası normal bir ayna olarak kullanabiliyorsunuz. Yani hangisini isterseniz. Tabi burada biz bir iki kere şunu yaşadık. Araziye girince bu kamera kirlendi. Pek bir şey göremez olduk. Ama kameranın temizleme sistemi de var. Ona su püskürtüyor ve gerçekten direkt cam gibi haline geri dönüyor. Arka koltuklar bayağı geniş. Bu araba yaklaşık bir haftadır bizde. Her yere götürdük. Her tip toprağa, asfalta, bozuk yola, stabilize yola, her şeye soktuk. Çeşitli insanları da bindirdik. Arka tarafı kim binerse böyle bir etkileniyor. Ne kadar geniş bir araba, işte ne kadar büyük, ne kadar rahat diye. Arka taraftaki yaşam alanı bayağı geniş. Ayrıca bu araba 7 kişilik ve gerçekten 7 kişilik yani. Şuradan çıkardığınız zaman hızlı bir şekilde pandizotu. Bu koltukları çıkarmanın iki yöntemi var. Birincisi buradan. Buradaki tuşa bastığınız zaman elektronik olarak koltuğunuz dikleşiyor. Ve yerine oturuyor. Buraya nasıl bineceğim derseniz bu tarafa gelmeniz lazım. Bu tarafta şu şekilde bunu katlayıp kaldırdığınız zaman rahat bir şekilde arkaya geçip yerleşebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada benim gibi 1.89 bir insanın oturabileceği kadar bir yer var. Tabii ki dizleriniz biraz karnınıza doğru geliyor ama rahat bir şekilde uzun bir mesafe gidebilirsiniz. Bu birinci yöntemdi. İkinci yöntem, geri iniyorum. Bagajla falan hiç uğraşmak istemediniz diyelim ki. İkinci yöntemde bir kopya tuş da burada var. Buradakini de mesela şu an kapatayım. Bu arada gördüğünüz gibi arka koltukların kapalı bile var. Ve bu şekilde kapanmış oldu koltuklarınız. Tek yapmanız gereken şey ön koltuğu geri oturtmak ve işte bu kadar basit. İşte bu özellikler sayesinde bu bir araçtan ziyade endüstriyel bir makine. Land Cruiser Prado hayatınızda olduğu sürece olanaksız olduğunu düşündüğünüz şeyler artık mümkün hale geliyor. Bu videoda anlatacağımız her şey bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.